Herkese merhabalar. Bugün sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir kışlık menemen tarifi hazırlıyor annem. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videomuzu beğenen elleriniz para görsün inşallah. Aysel Sultanım domatesleri güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soyuyor ve elinde doğruyor küp küp. Kabuğunu soyuyor ama kabukları israf olmasın diye kabuğunu en son sıkıyor böyle bir kevgir üzerinde. Yani gerçekten kabuğundan da o kadar çok su çıkıyor ki eğer siz denemiyorsanız mutlaka deneyin derim. Sizlerin de kışlık menemen sos tarifiniz varsa yorumlara yazarsanız hem bizlere fikir olmuş olur hem de takipçilerimize de fikir olmuş olur. Çünkü yorumları okuyan takipçilerimiz var. Annem şöyle sabırla domatesleri küp küp doğradıktan sonra bir aşure tenceresine döküyor. Bakın şimdi kabuğundan ne kadar sos çıkacak. Gerçekten harikalar yaratıyor Aysel Sultanım. Hiçbir şeyi israf etmemeye çalışıyor. Her şeyin en doğalıyla hazırlamaya çalışıyor. Bu kışlık menemenlik sosu sadece menemende değil de mesela çorbalarda, pilavlarda da kullanabilirsiniz. Veya sabah kahvaltısı sosu olarak da ben seviyorum yani. Menemenlik sos çok pratik oluyor. Özellikle çalışan kadınlar için hemen hazırla ve sun şeklinde. Nasıl saklamamız gerektiğini de videonun sonunda söyleyeceğim ve ayrıca videomuzun sonunda bir sürprizimiz daha var. Lütfen sonuna kadar izleyin derim. Annem biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra şöyle bir parmak kalınlığında doğruyor. Siz isterseniz daha ince ve daha kalın yapabilirsiniz. Yıkama aşamalarını göstermedik vaktinizi almamak adına. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Ayrıca mutfağımızdan kareler de ekledim. Kesinlikle gösteriş değildir. Tamamen iyi niyetli bir şekilde biz bir aile olduğumuz için sizler de nasıl pis miyiz, temiz miyiz, ortamımız nasıl yemek yaparken diye belki merak ediyorsunuzdur diye sizlere kısa kısa her videomuzda göstermeye çalışıyorum. Yani ben anneme söyledim. Annem de olur kızım dedi ve video aralarına ekliyorum. Sizce nasıl, güzel mi? İyi veya kötü yorumlarınıza teşekkürler ederiz. Şimdi aşure tenceremizde domatesimiz kaynadı. Bak köpük köpük oldu. Biberlerimizi de doğradık. O sırada annem doğradı. Domates 2 parmak veya 3 parmak kalınlığında eksilme yapıyorsa bakın demek ki olmuş demektir. Büngül büngül kaynıyor. 2 parmak eksildi. Şimdi biberleri ekleyecek annem. Biraz daha pişirecek. Siz de mutlaka böyle biraz azaldığını gördükten sonra iyice kıvamını aldıktan sonrasında biberleri ekleyin derim. Ayrıca her gün canlı yayın açıyoruz. Annemin tariflerini canlı canlı izlemek isterseniz canlılara katılabilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Ve 100.000 abone olursak inşallah Aysel Sultanım konuşma yapacak. Ve ben de inşallah Aysel Sultanım yaşıyorken yani 100.000 aboneyi görürüz inşallah diyorum. Sizler de destek olursanız seviniriz. Domatesi pişirdikten sonra biberleri ekliyor annem ve ardından tuz ekleyecek. Yani konservelere mutlaka tuz katar annem. Kanalımızda bundan sonraki günlerde de birçok kışlık tarif olacak. Takipte kalın derim. Annemin hele böyle domatesli bir turşusu vardır. Böyle dillere destandır yani. Herkes bayılır. Yakında o tarifte paylaşacağız inşallah Allah nasip ederse. Şimdi bakın biberler erimesin diye hemen tuz ekliyor annem. Biberler pişmeden önce. Çünkü biberler eriyebilir. Bu biberler birazcık yumuşak. Hani böyle çıtır çıtır ve yumuşak. Menemenlik sosu bu şekilde hazırlıyor annem. Kavanozlarımız temiz. Önceden yıkadık. İçleri kuruydu. Kapaklarımız ise sıfır, hiç kullanılmamış kapak tercih ediyoruz atmaması adına. Ve kavanozun tamamını dolduruyor ki üzerinde boşluk kalmasın. Herhangi bir küflenme yapmasın diye. Bakın şöyle kıvam aldıktan sonra annem şöyle bir savurtuyor. Anacığım dedim, bir şov yapıver dedim. Şöyle bir ağır çekim aldık. Bakın güzelliğine. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Çiçek bahçesi gibi maşallah.
Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Bütün annelerin ellerine sağlık. Çocuklarına yapıp yapıp yediren annelerin de ellerine sağlık. Şimdi ocağı kapatmadan sıcakken kavanozlara dolduralım ki sıcak sıcak kapağını kapatınca vakumlanabilsin. Ve bizler kapağını 2 geri 1 ileri olacak şekilde veya 3 geri 1 ileri olacak şekilde annem sıkıca kapatıyor. Sonrasında ters çeviriyor. Bu altına güveç koyarak koyma yöntemi de gerçekten pratik oluyor. Eliniz yanmıyor. Sizlere de fikir olsun. Sizlerin de yöntemi varsa bizlere yazarsanız seviniriz. Ocağı kapatmadan yapıyoruz. Yani bunu tekrar söyleyeyim. Sıcak olması gerekiyor. Peki bu kışlık menemenlik sosları nerede saklayacağız? Biz bunları dolaba kaldırmıyoruz. Kilerimiz var, güneş görmeyen bir kiler. O odaya masanın üzerine koyuyoruz. Kış boyunca, hatta yaz boyunca 1 sene veya 2 sene boyunca durabilir. Yani güneş görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bizim evimiz kaloriferle değil, o yüzden sorun olmuyor. Kaloriferle olursa evleriniz kışın yani böyle soğuk olan bir balkona veya evin en soğuk yerine koyabilirsiniz. Annem videonun sonunda sobanın üzerinde menemen pişirecek inşallah. Mutlaka izleyin derim, kaçırmayın yani. Kanalımızda birçok kışlık hazırlık tarifi mevcut. Oynatma listesi de var. Onlara da göz gezdirebilirsiniz. Bu arada annem kapaklarını kapattıktan sonra ters çeviriyor ve bir gece bu şekilde bekliyor. Ertesi günü düzünü çevirip kilerimize kaldırıyoruz. Bugüne kadar annemin yaptığı konserveler hiç atmadı, çok şükürler olsun. Hani ben hiç hayatımda konserve yapmadım. Sıcak sıcak kapatması gerçekten zor oluyor. Hani videoda o kadar belli olmasa da ben hissedebiliyorum, annemin elleri yanıyor bakın. Yanında olduğum için biliyorum, çok sıcakken kapatıyor. Çünkü eğer soğursa o vakumlanmaz ve kavanoz kapakları atabilir. Sizler de mutlaka elleriniz yansa bile tutaşla bir şekilde yani sıcakken kapatmaya çalışın. Şimdi annem kışlık menemenlik sostan menemen hazırlayacak. Yani biz menemeni soğanlı hazırlıyoruz. Sizler soğanlı mı seversiniz, soğansız mı? Bazen annem soğansız yapıyor. Sadece yumurta kırıyor üzerine, domatesin üzerine. Bazen de soğanlı pişiriyor. Ben iki türlü de seviyorum. Bazen de sucuklu pişiriyor. Harika oluyor yani, annemin tariflerini seviyorum. Kanalımızda da mevcut ve ilerleyen zamanlarda birçok tarifimiz olacak inşallah. Bakın şöyle misler gibi. Peki kavanozun kapağını açtığınızda ne yapacaksınız? Bunu da merak edenler olabilir. Mesela kavanozun tamamını kullanmadınız, bir kısmını kullandınız. Bir kısmını artık dışarıda bekletmeyin. Kapağını kapatıp buzdolabında saklayın. Yani onun dışarıdaki ömrü kavanozun kapağını açıncaya kadar. Mutlaka tüm püf noktalarını sizlere açıklamaya çalışıyorum. Çünkü eğer tarifimizi denerseniz yani ve kötü olursa sonuç, hem malzemeye olan olur hem de yemeğinize. O yüzden hakka girmek istemeyiz. Tüm püf noktalarıyla aktarmaya çalışıyorum. Annemin ellerine sağlık. Kışlık menemenlik sos hazırladı ve bu sostan menemen hazırladı annem kısa bir süre sonrasında. Yani harika oluyor. 1 veya 2 yıl da dayanır, hatta 3 yıl bile hiç bozulmadan durabiliyor. Eğer bozulma olasılığı varsa, küflenme gibi, yani onun çaresine yakın zamanda bakın derim yani. Üstünde boşluk bırakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.